Hıh. Merhaba, hoş geldiniz bir canlı yayına daha. Şurası çok mu boş oldu? Şuradaki mor olayı sevdim. Ay, etek çok kısa. 2'de bir toplayacağım bugün. Evet, bugün de canlı yayına hoş geldiniz. Bir taraftan, Instagram'dan da duyurumu yapıyorum. Bugün ocak ayının son günü, son dakikalarındayız. Hatta 1 Şubat'a giriyoruz. 1 Şubat pagan takvimine göre, Imbolc deniyor. Ben bununla Imbolc, böyle ne kadar abartılı da konuştum. Bununla ilgili bir okuma yapacağım. Aslında Keltlerle ilgili, bir şeyler okumak istiyordum. Zaten hâlâ yanımda o kitap ama bu, tarihle de ilgili konuşmak istedim. Bir yandan da Aslan dolunayı geliyor. Dünya karışık. Biraz daha sohbet havasında bugün ilerleyelim diye düşünüyorum. Size böyle kısa kısa okumalar yapacağım. Keltler kısmı biraz uzun. Bir de aradığım bir tane bir kitap vardı. Efsaneler kitabı. Şöyle kalın bir kitap. Şu an bulamıyorum. Nerede? Ama şeydeyiz, yani şu an canlı yayındayım YouTube'da. Evet. Bu arada ne yaptım? Bu yayını, bu konuşmayı şöyle Instagram son dakikalarındayız. Ay çok güzelmiş yalnız. Şuradan çekeceğim ben görüntümü. Evet. Canlı yayında ASMR nasıl olsun yani? Ama, bir çekimler yaptım. Onlar şeydi, 3 tane ayrı çorap provası yaptım. Bu çorap dışında, bu çoraba yakın bir çoraptı. Biraz daha second, 2'nci cilt denen bir cins çorap çektim. Siyahlar çektim. 2 tane, bir tane de böyle, mürdüm çektim. Bayağı bir, çorap provası çektim. Ayrıca, ayağıma kadehe öyle bir şeyler falan. Yani bir sürü şeyler yaptım. Bir de onların düzenlenmesi var ama daha çektiklerime bakmadım. Ama hafta başı, yani kanala üye olmanız gerekiyor. İmparator üyesi olmanız gerekiyor ki, bu videoları görün. Yani normal, savaşçı üye ya da kıdemli savaşçı olursanız kısa kısa kupleler görebilirsiniz belki. Aynen, doğru söylüyor. Maviyle yazdı ya, takipçim, teşekkür ederim. Orada bayağı yani role play'ler bayağı var. Patreon'da orası yıkılıyor role play olarak. Ya, çünkü orada daha rahatım. Bir şeyim yok. Şöyle şunu çıkarayım azıcık, güzel gözlerimi görün. Ya, şey modum evet, tanrıça modu falan diyorsanız bolca var, mevcut. Ama şeylerde çok güzel çekimler yaptım. Biriyle çalıştım, bir asistanla çalıştım. Güzel oldu. Yani, yardımla evet, okay. Şimdi ayrıca, tabii ki, şey için de paylaşımlar yapacağım ama onlar, kısa kısa olur. Neydi adı? Instagram için. Bir de orada üye olamıyorsunuz. Niye böyle bir durum oluyor bilmiyorum ama üye olamıyor herkes. Böyle biraz şeylerimiz var. Şu anda bakıyorum. Tamamdır. Bu da yüklenmiş. Ama ben şöyle sevdim şu anki şey. Yalnız bu sefer de ben ressam bakışı olduğu için yani ki şu ışığı buraya almam çok zor olacak.
Dedim ki yani şu mavi ışık, mavi pembe hal şurada olsaydı. Ben burada fazla şey yaptım. O yüzden benim buraya geçip ayağımı böyle uzatıp böyle yapmam lazım. Işığı kullanmam lazım. Şimdi oldu. Ya bunlar kompozisyon kuralları. Yani şey gibi bir hal var. Bir yer çok açık, bir yer çok koyu olamaz. Ya da bir taraf böyle çok orta tonlarda, bir taraf çok açık falan olunca bir düşme oluyor. Şu anda da kompozisyonun aslında çok yoğunluk tarafı, resim var, ben varım falan. Bunu buraya mı koysaydık? Ne oluyor? Bir dengesizlik olabiliyor. Yok. Bunu buraya aldığım zaman da kompozisyonda çok fazla beyaz bağırıyor. Kitapları bakayım öyle alayım. Yok. Şöyle bir şey. Bunu kaldırmam gerekiyor. Evet. Ve şimdi neye göre yerleştim? Ben koyu giydim. Burası açık olsun ki açık koyu dengesi. Bu kadar manyak detaycıyım ben. Will there be any dangling and dropping? Yes, there will be. Of course. Because these shoes are... very comfortable for dangling and dropping shoes. Evet. Var mı sorunuz? Beni böyle renkli olarak, renklendirerek soru sorarsanız o soruyu cevaplandıracağım. Ama yani hani şu turkuaz değil de başka renkler olursa daha tercih ederim tabii. Kırmızı olur, pembe olur. Turuncu da alabilirim yani. Yani şey yapabilirim. Şu anda birazcık hadi sohbet modunu da açtım. Bugün böyle çok derinlemesine girmeyeceğim ama İmbolc okuyacağım. Şey yapabilirim yani söylüyorum. Evet. Ya acele edin iyi olmak için. Kaçırmayın. Çok güzel. İlk siz görün. Niye ben şey yapamıyorum? Sığamıyorum. Neden? Biraz geriye götüreyim. Bakayım bu ne modda? Buna gerek yok. Buna da gerek yok. Tamamdır. Evet, Kıdemli Savaşçı yayını olacak. Bekliyorsunuz. Bekleyenler var. Sabırsızlıkla bekliyorlar. Ezilmeyi bekliyorlar. Resmen. Evet. Şimdi öncelikle madem şey dedim, yarın 1 Şubat. 1 Şubat da pagan takvimine göre kutlanan bir gündür. Ya da yani de şey yapılır. Pagan takviminin günlerindendir. Ben de hatırlatayım dedim. Ve hemen de sonra Dolunay geliyor. Aslan Dolunayı. Aslan Dolunayı bazen sorunlar da yaratıyor yani. Bu arada benim ay burcum Aslan. Evet. Okuyorum. İmbolc pagan takviminin bayramlarından biri. 31 Ocak 1 Şubat'ta kullanılır. Ay. İmbolc pagan takviminin bayramlarından biridir. 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde kutlanır. Koyunların kuzu vermesine bağlanan bu bayram aslında yavaş yavaş kıştan çıkmanın da kutlandığı bir bayramdır ve baharın müjdecisidir. Bu kadar biraz kısa tutmuş. Ama olsun yani. Hatırlatmak istiyorum. Benim için önemli çünkü kıştan kurtuluyoruz. Hiç sevmiyorum kışı. Aranızda kış severler var mı? Burada bakayım var mı? İmbolc'tan bahsediyor mu? Bir de şöyle bir şey, şimdi size bir şey anlatacağım. Ne diyor? Koyunların kuzu verdiği dönem yakında yani 20 küsür gün sonra
Evet, tam 3 hafta sonra Hristiyanlıkta bir şey var, perhiz dönemi var. Tam da koyunların kuzu verdiği dönemde ve o tarihlerde et yenmiyor. Et yenmediği bir dönem. Bir sebebi de zaten düşünürseniz yani bunu hani İsa'nın çarmıha gerilmesi falan buna bağlayan da vardır ama şeyle de ilgisi var yani söyleyeyim pagan takvimine dayanıyor. Bu tarihlerde yani hayvan kesmiyorlar çünkü içleri kuzuyla yani içi kuzulu olabiliyor. İçi kuzuyla dolu diyemiyorum bir tane var tabii. Ama size evet biraz hikayelerden okuma yapmak istiyordum. Size birazcık okuyacağım. Kimdir bu kağıtlar mesela? Değil mi? Bu arada sorulara da bakıyorum. Evet Ramazan başlıyor ve diyorum ya yani Hristiyanlığın da orucu ve perhizi başlıyor bu arada. Bakın evet üyelerle şeyler arasında bir tartışma mı var? Ben nedense son günlerde birazcık Cermenlerle ilgilenmiştim. Kim bu Cermenler dedim. Yani kökeni, tarihi falan. Biraz Avrupa tarihiyle ilgileniyorum şu sıra. O yüzden de şey yapmak istedim ama size ben bugün Kelt paganizmi nedir, Keltler nedir? Bununla ilgili bir başlayalım bakayım. Avrupa'da özellikle Kelt bölgelerinde Kelt kültürüne dönüş Rönesans sonrasında başlamış ve 19. yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır. Başta Wicca olmak üzere birçok neopagan akımı da Kelt kültüründen etkilenmiştir. Öte yandan neopaganizm içindeki en önemli kutsal günlerin Kelt günlerinden geliyor olması bile Kelt kültürü üzerinde önemli durmayı gerektirir. Paganizm denince Kelt paganizmine büyük bir ilgi vardır ülkemizde de. Anadolu'nun bir Kelt yerleşimi olduğunu bilmeyenler bile Kelt kültürüne büyük ilgi duymaktadır. Kelt paganizmi Anadolu topraklarına gerçekten de hiç yabancı değildir ve Trakya'dan Anadolu içlerine kadar birçok bölgede var olmuş, gerek maddi kalıntılarını, gerek inanç kalıntılarını Anadolu insanının üzerinde bırakmıştır. Bu nedenle Kelt kültürü kaynak azlığına rağmen çok iyi bilinmektedir. Kelt kültürünü ve Kelt paganizmini etraflıca incelemek, paganizmin anlaşılmasına da katkıda bulunacaktır. Kelt halkları her zaman Avrupa'nın atası olarak anılmışlardır. Avrupa Birliği ile kendine bir köken arayışına girdiğinde Kelt halklarına sarılmıştır. Yani şu cümle biraz şey olmuş. Avrupa Birliği köken arayışına girdiğinde demeleri daha doğru olacaktı sanırım. Camera. Is it low? The camera? The camera, yes. Belki sehpayı çekerim sonra. Oysa Kelt
adı verilen topluluklar hiçbir zaman birlik oluşturmamışlardır. Avrupa'dan Ukrayna'ya, Anadolu'ya kadar birçok coğrafyada dağınık bir biçimde var olmuşlardır ve en önemlisi sanıldığı gibi Avrupa'nın atası olmamışlardır. Önceleri Julius Caesar ve Roma yazarları tarafından incelenen kent kültürü zamanla birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Bir kent, bir kent ırkından bahsedemiyor olmamıza rağmen günümüze kadar yaşayan bir kent kültüründen söz edilmektedir. 19. yüzyılda abartılmış olsa da kent inançları tarih boyunca takip edilebilir. Özellikle 20. yüzyılın sonunda Avrupa Birliği fikrinin de etkisiyle Avrupa'nın kendine yeni bir geçmiş ve mitoloji yaratma isteğiyle kelt müziği ve kelt tanrıları da popüler olmuştur. Yalnız bunun sonradan yaratılan bir tarih olduğunu unutmamak gerekir. Gerçek kelt kültürü ile ilgili elimizde ancak Roma ya da Hristiyan yazarların tanıklıkları ya da Hristiyanlaşmış kelt efsaneleri vardır. Ancak bunların yardımıyla tarih içinde bir yapı oluşturabilmekteyiz. Özellikle 19. yüzyıldan sonra ortaya çıkan bu kelt akımları aslında bir saf Avrupa imajının da parçalarıdır. Avrupa'nın düşünsel idealine bir katkı olarak hazırlanan kelt imajı, zamanla film endüstrisinin de katkısı ile Avrupa'nın büyük bölümünde köken olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla yaratılan Kelt Hristiyanlığı da şövalye idealleriyle birleşmiş ve bu motifler birçok tarikat tarafından da kullanılmıştır. Rovier'in 2010'da Fransa'da yaratılan Galya kökenleri hakkında yazdıkları da bu konuda oldukça önemlidir. Galya kökenleri miti 16. yüzyıl başında Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na inanılmadığı ve tek siyasal gücün devlet oluşturabilmiş ulusların elinde toplandığı bir ortamda yaratılmıştır. Fransız hukukçuları ilk Gent Galik ilk evlat olduğunu kanıtlamak amacıyla Galya kralları eski ahit soy ağaçlarını Avrupa halklarının ortak atası Nuh'a kadar götürürler. Mit ülkeyi oluşturan etnileri birbirine bağlamayı, aynı atalardan geldiklerini iddia etmeyen komşulardan farklılaştırmayı ve Valois ulusçu taleplerini desteklemeyi sağlar. 18. yüzyılda bir kont, şimdi okuyamıyorum, monarşi iktidarına karşı feodal iktidarı meşrulaştırmak için köleliğe düşürülmüş Galya Roma halkının mirasçısı olarak orta tabakaya karşı Fransız soylularının Frank kökeni tezini ortaya atmıştır. 1789'dan sonra bu teori halkın zorbalardan intikam almak istemesini haklı göstermek amacıyla tersine çevrilmiştir. Dolayısıyla bütün 19. yüzyıl boyunca Galya sözcüğü soylu, aristokrat, ayrıcalıklı karşıtı olarak halk, yurttaş sözcükleriyle eş anlamlı tutulmuştur. Galya miti yeni iktidara bundan böyle hanedanla ilişkili olmayan ulusal ve halkçı, ilerici bir alternatif sunar. Galya'da bu bağlamda her zaman politika ve propaganda vasıtası olarak bir alternatiftir. De Gaulle zamanında direniş için de propaganda malzemesi olan Galya, son dönemlerde de Fransız ulusçuluğunun simgesi olmuştur. Avrupa Birliği mitinin zaman içinde çökmesi de ulusal akımları kuvvetlendirecek farklı kelt mitleri yaratacaktır diye düşünmek yanlış olmasa gerek.
Evet, kültürlendiriyorum insanları zorla. Beni görmek için kültürleniyorlar. Şöyle bir şey var, bu Galyalar, Keltler falan hepiniz hatırlarsınız. Asterix, biliyor muydunuz, biliyor musunuz Asterix çizgi filmini? Hı? Yani mesela Asterix'te de Galyalılardır yani. Asterix ve Obelix falan bunlar Kelt'tir. Diğer taraf Roma'dır. Mesela şey de vardı bir tane, ımm, bir dizi vardı, Barbarian diye. İzlediniz mi? Orada da ne var? Germenler var. Bunlar barbar diyorlar Germenlere, Almanlar falan. Bir tarafta da şeyler var. Eee, oy, bir tarafta da Roma var. Roma asilzade falan. Yani öyle bir fark var. Ve şey, pagan olan kısım Keltler, Germenler falan. Roma mesela şey oluyor, daha farklı. Yani Roma mesela Hristiyanlığı kabul etmiş. Onlar hala pagan. Yani böyle çok, şeyler var. O dönemler çok ilginç. Çok seviyorum o tür, şeyleri de, filmleri, dizileri. Elimdeki kitaplar hakkında bir kitap öneri videosu. Şöyle bir şey diyeyim, kanalda ben ne zaman kitap fuarına gitsem, bir böyle kitap önerisi şeyi yapıyorum ama bu yayının arkasına ben yayın bitiminde öneri videoları gösteriyor ya, ben kitap fuarında neler aldım şeyini yapabilirim. Ha, bir gün kütüphane başında da yalnız şöyle söyleyeyim, buradaki kütüphanem, hani benim bu stüdyomdaki çekimler falan, çalışmalarımı yaptığım yerdeki kütüphane burada yani benim olan kütüphanemin, 1/4 bile değil buradaki kitaplar. Yani, bir oda dolusu var, onlar biraz da kapalı. A, resim yamuk. Benim bunu düzeltmem lazım sonra şey üyelik yayınında. Yani şey, ya 1/10 falan buradaki kitaplar ama buradaki kitaplar benim bayağı işime yarayan. Burada mesela bir kısım var bayağı masal kitabı. Yani normalde ben bu masal kitaplarını alıp okumuyorum. Yayında okuyorum. Kitap okuya okuya bitiyor. Böyle şeyler var. Hayır, Norveçli olanlar Norveç. Şimdi mesela ben burada Keltlerle ilgili bilgi verdim. Ben şeye bakıyordum, Germenlere. Ona bakacağım mesela. Germenler daha kuzey. Germenler kimlerdir diye okuyayım mı? Erhan Altunay kitabından. Çok başını okuyayım. Germen ismi Romalılar tarafından milattan önce 2. ve 1. yüzyıllarda Baltık Denizi kıyısında yani Kuzey Almanya ile Güney İskandinavya arasında yaşayan halklara verilen ortak isimdir. Germenler sanılanın aksine hiçbir zaman beraberlik teşkil etmemişlerdir. Bir şefin emrinde dağınık kabileler halinde yaşamışlardır. Başka bir deyişle Avrupa tarihinde çok büyük rol oynayacak olan Germen toplulukları Kuzey Avrupa'nın birçok yerine yayılmış farklı isimli kabilelerden oluşmaktaydı. Antik çağın sonuna dönersek batıda Galya sınırında Frisonlar, Rin Nehri ve Rin herhalde ya da Rhine, Rin Nehri ve Main arasında Franklar vardı ve onlar da çeşitli kabilelere bölünmüşlerdir. Batıdaki bir başka topluluk ise Alamanlardı. Yani bakın Alamanlar diyor. Yani şey gibi biz şey deriz ya Alaman. Gerçekten öyle diyorlarmış. Ne diyor? Nerede kaldım ben? Ha, batıdaki başka topluluk Almanlar, güneyde ise Kuatlar, Markomanlar gibi kabileler vardı. Kuzeyde Weser bölgesinde ve Danimarka'da Saksonlar, Antlar, Jutlar ve Danlar vardı. Orta bölgede ise Burgondlar, Lombardlar ve Vandallar vardı. Doğuda ise Tuna Nehri, Karadeniz ve Dnieper nehirleri arasında Gotlar vardı. Bunlar Vizigotlar, Batı Gotları ve Ostrogotlar, Doğu Gotları olarak ikiye ayrılmaktaydı. Bilindiği gibi bütün bu kavimler Orta Çağ başında bilinen coğrafyanın çeşitli bölgelerine dağılarak dünya tarihinde etkili olmuşlardır.
Başlangıçta denizci ve balıkçı olan Germenler aynı zamanda ya da Cermenler aynı zamanda Akdeniz ülkeleri ile amber ticareti de yapıyorlardı. Cermen kabileleri M.Ö. 5. yüzyılda Keltleri Galya'ya kadar sürükleyerek Ren Nehri kıyılarına kadar inmişlerdir. Cermenler daha sonra Ren Nehri'ni ele geçirerek ilerlemelerini sürdürseler de Milattan önce 55 yılında Sezar tarafından bozguna uğratılarak geri çekilmek zorunda bırakılmışlardır. Augustus zamanında başlayan Germanya istilası ise Romalıların Elbe Nehri kıyılarına kadar ulaşmalarına rağmen Roma ordusunun milattan önce 9 yılında Cermen komutanı Arminius tarafından bozguna uğratılması ile sona erer. Bundan sonra Ren ve Tuna nehirleri 400 sene boyunca Roma ile Cermenler arasında sınır görevi görmüştür. Yani yaptığınız gibi, anladığınız gibi yani yerleri falan farklı. Ama şeylere dersek Vikingler falan kimlerdir? Mesela hemen size onunla ilgili bilgiyi okuyayım. Viking kimdir derseniz İskandinavya bölgesine giriyor. Vikinglerle ilgili de okuyayım mı? Nedir, kimlerdir bunlar falan diye. Yok bu siyah değil, bu giydiğim lacivert. Lacivert giydim. Tamamen Viking, Rus falan değil. Kitap önerileri tamam, bir tane böyle bir şey yaparız ama ben mesela elimdeki kitapların hepsini aldım, okudum, bitti değil yani. Ben kaynak kitap olarak bazen de farklı şey yapıyorum. Vikingleri okuyorum şimdi de. Vikingler kimlerdir? Başlangıçta kendilerine yetebilen bu topluluklar zamanla nüfuslarındaki artış ve tarım alanlarının kısıtlı olması nedeniyle deniz aşırı ülkelere seferler düzenlemeye başladılar. Tarihe Viking akınları olarak geçecek bu seferler böyle doğmuş oldu. Viking adı bu istilacılara çok sonradan verilmiş bir ad olmasına rağmen benzer adlar tarih içinde var olmuştur. O zaman İskandinavya'daki halkları diyor. Çünkü ben evet okuyorum. En yaygın yorumlara göre Viking eski İskandinav dilindeki Vik'ten koy, körfez ya da uzak orta çağda tüccar topluluklarını belirten bir sözcük olan Vicus, Vik'ten gelir. Daha sonraki yorumlar Viken sözcüğüne ağırlık verirler. Oslo'ya ulaşma olanağı sağlayan fiyordun ardından ya da İskandinav dilindeki Vik'ten yani savaştan geliyor olabilirler. Şu kısmı ayrıca farklı şekilde yapmak istiyorum. Bu bir Reels videosu olacak çünkü. Tam bu kısmı okurken. Şimdi siz bunu göremiyorsunuz aslında. Vikingler hem Norveç, hem İsveç, hem de Danimarka halklarından oluşmuşlardır. Vikingleri Norman yani kuzey adamları diye adlandırılan halklar gözünde ise hepsi aynı kökenden vahşi, acımasız istilacılardı. Bu topluluklar için belki de bu bir sorumluluktu. Bu bir zorunluluktu. Çünkü nüfus artışını kıt kaynaklar ile karşılayamıyordu. Öte yandan özellikle ticaret için yeni yollarda açmak gerekiyordu.
Milattan önce 793 yılında İngiltere'nin doğu kıyılarını Lindisfarne Manastırı'nın yağmalanması Viking akınlarının başlangıcı olur. Lindisfarne. A! Ay, şey yapıyorsanız o zaman milattan önce 793 İngiltere'nin doğu kıyılarındaki Lindisfarne Manastırı. Viking dizisinden hatırlıyorsunuz değil mi? Ragnar bir manastıra giriyordu, bir böyle kiliseye ve orada getiriyordu adamı falan. Her şey öyle başlıyordu. Bu tarihi takip eden yıllarda İngiltere'ye, İrlanda'ya ve Fransa'nın batı kıyılarına büyük saldırılar olacaktır. Danimarkalılar 11. yüzyılda İngiltere'yi yönetecek kadar bu akınlarda başarılı olacaklardır. Ya zaten Danlar diyorlar, Danimarkalılardan oluşuyor ama Norveç falan da var içinde zaten. Tabii bu akınları sadece Avrupa'nın kuzeyinde görmemek gerek. Baltık Denizi'nin doğusuna da yönelen Viking toplulukları Dinyeber'i aşarak Karadeniz'e, hatta İstanbul'a kadar gelmişlerdir. O Vikingler dizisinin sonraki bölümlerinde. Evet, yani Vikinglerin kökeni de bunlar. Yani şeyler ayrı. Keltler ayrı bir topluluk. Biraz daha böyle İngiltere falan, İrlanda bunları da içeriyor. Avrupa'nın kökeni diye bakılıyor hep. Kral Arthur efsaneleri falan. Bir sürü şeyler de buradan geliyor, böyle efsaneler, masallar falan. Bir tarafta Cermenler var, böyle Almanya'nın olduğu bölge Baltık Denizi. Bir tarafta Vikingleri oluşturansa İskandinavya var. Fransa ile Franklar falan, böyle bu şekilde bayağı bölünmüş. Nedense son dönemde bu konular bayağı ilgimi çekiyor. Bu Avrupa tarihi, hani çok da bilmediğim bir alanda yeni şeyleri de öğrenmek istiyorum ya, o yüzden ilgimi çekiyor. Bu arada ben küçük bir çekim yaptım. Evet, hatırlıyorum, o programı izlemiştim. Yani YouTube'dan izledim Aytunç Altındal'ın Keltlerle ilgili olan programını. Hatta Keltler ve Türklerle arasında bağlantılar falandan bundan da söz ediliyor. Nasıl olarak dedim ya size, yani bakayım, Franklar beyaz, Cermenler sarı mı? Onu bilmiyorum ya, nasıl? Ha, tabii, ama bir dakika, Fransızlar beyaz tenli, şeyler sarışın dersin ama kumral oluyor herhâlde Fransızlar daha çok. Altes, evet, evet. Altes'ten doğru hatırlıyorsunuz. Evet, yaş aldıkça da tapınılacağım. Evet, kendime bakıyorum. I can speak German too. Esmer, ha. Yani benim mesela avarlar, peçenekler. Ya Gotlar, Ostrogotlar, ben bunu hani şeyde hatırlıyorum. Lise dersinde, yani bununla az da yapılmıyordu. Çok ilgimizi çekiyordu. Vizigotlar, Ostrogotlar falan, böyle şeydi, derslerde ilgimi çeken konulardandı da, yani bak o kadar hatırlamıyormuşum. Hep bize Osmanlı tarihi öğretildi ama sadece Osmanlı tarihi değil ki, eş zamanlı neler oluyor, tüm dünya tarihini bir miktar daha fazla görmemiz gerekirdi bence. Ha, White Sox. Yes, white. One day. Yayınları biraz erken. Ya şöyle bir şey, benim yayınları %35-40'a yakın yurt dışı da izliyor, Avrupa. Orada da aslında çok erken bir saat, yani saat 9'da yaparsam çok erken. Bir de ne oluyor? Cumartesi anneme misafir geliyor, bir şey oluyor ve ben böyle oradan yemekten geliyorum. Ancak başlayabiliyorum. Bazen sizlere de böyle daha güzel bir dekor yapayım, daha böyle güzel gözükeyim falan diye de böyle kararsız kalıyorum. Onu mu giyeyim, bunu mu giyeyim, hazırlık falan saat 11'i buluyor.
Ama şu an yayını kapatacağım çünkü kıdemli savaşçılar beni bekliyor. Kraliçem neredesiniz? Ne zaman bizi ezeceksiniz falan diye yazmaya başladılar bir süredir. Öncelikle kıdemli savaşçı yayını, üyelik yayını, daha sonraysa imparator yayını ile katıl üyelerimle buluşacağım. Bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere. Lütfen hafta içi bir bakın müze gezmelerine. Eğer beni istiyorsanız bakayım farklı içerik ne yapmamı istersiniz mesela? Mesela farklı şeyler de olabilir. Ben şu ara şeyler ilgimi çekiyor. Sohbet ediyor insanlar. Herkes bir ağızdan konuşuyor hatta. Bunlar bayağı izleniyor. Ben sohbet edecek kimseyi bulsam FaceTime'dan falan da olabilir karşılıklı. Yaparım böyle bir canlı yayın açıkçası. Evet, böyle. Neyse, dediğim gibi bana bir partner lazım. Bir partnerle bir sohbetli yayın isterim aslında. Hola. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşça kalın. Bye bye.